Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız, sadece tatlı sanatına özgü olan şahane bir kurabiye tarifim var. Hindistan cevizli, çikolata dolgulu sandviç kurabiye. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Muhteşem lezzetli bir tarif. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı ekleyelim. Bir çay bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Yaklaşık 2 dakika kadar çırpalım. Şeker, yumurta ve sıvı yağ güzel bir homojen kıvam alsın. Tüm malzemeler iç içe geçsin. Ondan sonra diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Bazı tarifler var ki gerçekten ben bile sizlerle paylaşırken heyecanlanıyorum. Bu tarifte öylesine güzel, lezzetli ve özel bir tarif. Eminim sizler de denedikten sonra bana hak vereceksiniz. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastası yoksa eğer buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Bu malzemelerimizi de şöyle bir karıştıralım. Oda sıcaklığında beklettiğim 150 gram tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yoksa eğer margarin de kullanabilirsiniz. Sağlık açısından ve lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum çok cıvık olduğu için 1 su bardağı daha un ekledim. O kısmı göstermeyi unutmuşum. O yüzden videonun içeriğinde yok ama 3 su bardağı un ekledim. Lütfen sizler de 3 su bardağı un ekleyin. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğüne göre bazen bu oran değişkenlik gösterebiliyor. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Tam da bu aşamada ekledim. Gördüğünüz gibi hamurum cıvıktı. Şimdi istediğim kıvamda oldu. Toplamda 3 su bardağı un ekledim. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladık. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra 30 gram sütlü çikolatayı küçük küçük parçalar halinde bıçak yardımıyla keselim. Minik parçalar halinde kestikten sonra kurabiye hamurumuzun içerisine dökelim ve elimize tekrardan karıştıralım. Dilerseniz çikolata eklemeden de yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Veya bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Veya ceviz de ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Alternatif olarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Fındıkla da bu kurabiye muhteşem oluyor. Eğer lezzetine daha fazla lezzet katmak isterseniz benim gibi çikolata veya kuru yemişle de lezzetini daha da çok lezzetlendirebilirsiniz. Hamurumu yoğurdum gördüğünüz gibi. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsime kurabiye hamurumdan fındık büyüklüğünde, hatta fındıktan biraz büyük olacak şekilde parçalar koparıyorum ve avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra elimle hafifçe bastırıyorum. Yassı bir şekilde olmuş oluyor. Dilerseniz bu işlemi 2 yağlı kağıt arasında yuvarlak kalıpla da keserek şekli oluşturabilirsiniz veya bir çay bardağının ağız kısmıyla da yuvarlak şeklini oluşturabilirsiniz. Ama o şekilde şekil olarak şu anki yaptığımız gibi olmuyor. O yüzden bu kurabiyede özellikle elimizle teker teker uğraşarak, evet biraz vaktinizi alacak ama teker teker uğraşarak şekil vermenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde tek tek yaptığımız zaman daha güzel oluyor. Bu arada bu malzeme ölçülerinden toplamda 42 adet Hindistan cevizli, kakaolu, çikolata dolgulu kurabiye elde ettim. Dilerseniz malzeme ölçülerini daha fazla arttırarak çok sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. İkili birleşmiş bir şekilde sandviç halinde 42 adet elde ettim. Tek tek yaptığımız zaman da 84 adet kurabiye hamuru elde etmiş oluyoruz. Daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yeri olarak azaltarak daha az
yapabilirsiniz. Veya daha çok sayıda yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha çok sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu kurabiyenin hamuru ince olduğu için 42 adet aslında gayet ideal. Eğer çevrenize ve komşularınıza da ikram ediyorsanız bu ölçülerde hazırlayıp yapabilirsiniz. İlk tepsim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Kurabiye hamurumuz ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Benim fırınımda tam 10 dakikada altı ve üzeri çok güzel bir şekilde pişti. Kurabiyelerin ilk sıcaklığı geçtikten sonra hafif soğuduğu zaman hemen arası için sürülebilir çikolatayı sürelim. Bir çay kaşığı ölçüsünde sürebilirsiniz. Arasına çikolatayı sürdükten sonra üzerine tekrardan kurabiye hamuruyla kapatalım. Ve bu şekilde çikolatalı sandviç kurabiyemiz hazır. Dilerseniz bu şekilde de sunum yapabilirsiniz. Ya da benim birazdan yapacağım üzerine süte bulayıp buladıktan sonra Hindistan cevizine bulayarak da yapabilirsiniz. Her iki türlü de farklı lezzette çok lezzetli oluyor. Sütümüz soğuk süt olacak. Bu şekilde bir çay bardağı ölçüsünde süt yeterli oluyor bu malzeme ölçülerine. Önce süte buladım. Hemen süte batırıp çekiyorum. Dakikalarca veya saniyelerce bekletmiyorum. Sonrasında Hindistan cevizine bulayıp tekrardan fırın tepsimin üzerine koyuyorum. Bu işlem bitene kadar yapıyorum. Dilerseniz üzerine alternatif olarak ince çekilmiş ceviz veya fındık veya bademle de Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Özellikle çikolatalı kakaolu kurabiye hamuruna Hindistan cevizi çok yakıştığı için Hindistan ceviziyle ben yaptım. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Farkındaysanız süte çok az batırıp hemen Hindistan cevizine buluyorum. Çok fazla sütün içerisinde tutarsanız kurabiyeleriniz çok ıslakımsı olacaktır. O yüzden tavsiye etmem. Hemen saniyeler içerisinde kurabiyemizi batırıp sütün içinden çıkartıyoruz. Arası için dilerseniz fındık ezmesi, fıstık ezmesi, badem ezmesi veya reçellerle, marmelatlarla da yapabilirsiniz. Çok çeşitlendirilebilecek bir kurabiye diyebilirim. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdim. Sizlere hemen yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Nemli ama aynı zamanda ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye tarifi diyebilirim. Hem büyüklerin hem de küçüklerin çok beğeneceği bir kurabiye. Abartmış olabilirim biraz ama gerçekten hak eden bir kurabiye diyebilirim. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinize paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.